Lyrian, insan ırkının kökenleri, İngilizce. Tekrar merhaba, bana katıldığınız için teşekkürler. Ben Mari Sıvaru. YouTube için feragatname, aşağıdaki bilgiler sadece eğlence amaçlı yayınlanmaktadır, bilim kurgu olarak veya en iyi gördüğünüz gibi alınabilir. Görebilecek gözleri olan herkese. Yeni konulara geçmeden önce, aşağıdakileri anlamak için gereken en önemli temel kavramlardan bazılarını özetlemek istiyorum. Daha sonra bu kavramları da genişleteceğim. İnsanların, var olan her şeyi açıklaması ve anlaması daha kolay olan küçük parçalara ayırma eğilimi vardır. İncelemek ve analiz etmek istedikleri şeyi parçalara ayırırlar ve oradan bütünü açıklamaya çalışırlar. Bu, kendi algı ve anlayışlarıyla sınırlı bireyler olarak, herhangi bir şeyi anlama girişimlerinin sonuçlarını mantıksal olarak birey olarak kendi kişisel sınırlarıyla kısıtlayan tüm düşünen varlıkların doğasında olan bir düşünce stratejisidir. Bu nedenle bir kişi ne kadar çok farkındalık ve anlayışa sahip olursa, anlayış çerçevesi de o kadar büyük olacak ve bununla birlikte içinde yaşadığı, kendisini çevreleyen dünyayı ve anlamaya çalıştığı diğer her şeyi daha doğru bir şekilde anlayacaktır. Bu gerçek ya da sorun yeryüzü bilimi söz konusu olduğunda çok açıktır. İnsanın bilimsel yöntem olarak adlandırılan analiz sistemi yalnızca önceden belirlenmiş bir anlayış çerçevesi içinde geçerlidir. Ancak bu düşünce sisteminin dışında kalanları açıklayamayacaktır. Çünkü bilimsel yöntemin algısal çerçevesi doğrudan onu kullanan insanlara bağlıdır. Çünkü aynı zamanda onların inanç ve değerler sistemine ya da anlaşarak gerçek ve gerçek olmayan, mümkün ve mümkün olmayan olarak algıladıkları şeylere de bağlıdır. O zaman bilimlerinin anlayış çerçevesi ve geçerliliği, onu uygulayan bilim adamlarının üzerinde anlaştığı ve sahip olduğu inanç sistemiyle sınırlı olacaktır. Dünya söz konusu olduğunda, karasal matriksi oluşturan inançlar ve anlaşmalar sistemi olarak adlandırdığımız şeydir. Bilimsel yönteminden türetilen inançlar ve sonuçlar sistemi yalnızca bu matriks içinde geçerlidir. Ancak matriksin ötesinde, dışında olanlara uygulanamaz, çünkü söz konusu matriksin sakinleri tarafından anlaşılmak bir yana, henüz var olduğu kabul edilmemektedir. Birkaç kelimeyle ifade etmek gerekirse, bilimsel yöntem var olan her şeyi yansıtmayan kendi kendine yeten ve kendi kendini doğrulayan bir sistem yaratır. Çünkü yalnızca bağlı olduğu dünyasal matriksi oluşturan anlaşmalar çerçevesinde olanları doğrulayabilir. Ve karasal matriksi oluşturan anlaşmalar dizisinin genişleyip genişlememesi, dünya kontrolörleri olarak adlandırılan ve kendi istediklerinin dışında kalan kavram ve gerçekleri anlamak için gerekli olan bilinç genişlemesine izin vermeyen bir grup insan ve insan olmayan varlığa bağlıdır. Ve nüfusun kontrolü ve sömürülmesi amacıyla bunun böyle olmasını istiyorlar. Bunu başarmanın ana yolu da kurumsal doğrulamayı kullanmak ve bununla neyin gerçek olup neyin olmadığını, neyin mümkün olup neyin olmadığını kontrol etmektir. Devam edelim. Dünyadan olmayan anlayışa perspektife göre, gerçek şu ki insanlar Darwin'in türlerin evrimi teorisinde tanımlandığı gibi dünyada evrimleşmedi, çünkü genetik olarak tanımlanmış bir tür olarak insanlar sayısız başka gezegende bulunmaktadır. Sadece bu galaktik çeyrekte açıkça insan özellikleri taşıyan en az 400.000 uygarlığa dair kanıt bulunmaktadır. Bu çok fazla insan demek. Dış uzaydaki insan varlıklarının Lyrian varyantları arasında pek çok farklılık olduğu doğrudur. Bazıları diğerlerinden daha insani görünse de, hepsi aynı belirgin insan formuna sahiptir. Ve bu uygarlıkların birçoğu, dünya insanlarının tam görünümüne ve genetiğine sahip, yalnızca küçük ama bazen önemli genetik belirteçlerde farklılık gösteren, ancak bir kot pantolon ve bir tişört giymiş, herhangi bir otobüs durağında basit bir dünya insanı olarak geçebilecek varlıklardır. Aynı morfolojiye sahip olan bu türler, çevrelerindeki dünyayı tüm insan bedenlerinin ortak ve özel ihtiyaçlarına uyarlamışlardır ve bu da karasal insan varlıklarınınkine çok benzer bir düşünme ve muhakeme tarzı getirmektedir. Dolayısıyla, tüm bu uygarlıklardaki pek çok şey insanoğlunun dünyada sahip olduğu şeylerle ortaktır.
Aynı düşünce tarzı benzer kıyafetlere, ayakkabılara, aletlere ve benzer şeylere neden olacaktır. Bir sandalye bir sandalyedir ve dünyada da Alpha Centauri'de de bir sandalyedir. Ve bir tişörtle yapabileceğiniz çok şey vardır. Dünya dışı insan medeniyetleri arasındaki ortak anlayış, genel olarak insanların bir ırk olarak başlangıçta Lyra takım yıldızındaki Vega yıldızının yörüngesindeki gezegenlerden geldikleri ve bu nedenle uzaydaki tüm insan ırkları grubunun Lyrian ırkları olarak adlandırıldığı ve buradan Orion savaşları olarak adlandırılan büyük genişleme olarak bilinen bir olayla bu galaktik kadranın farklı güneş sistemlerine göç ettikleri yönündedir. Bununla birlikte bir tür olarak insan bu olaylardan önce de vardı ve Vega'da olduğu gibi aynı zamanda birçok başka gezegen ve yerde yaşadıklarına dair kanıtlar da bulunmaktadır. Bunu hesaplamak çok zordur çünkü zamanın kendisi, belirli bir gezegende zamanın geçiş hızının algılanması gibi yerleşik bir bağlamın dışında olduğunda çok esnektir. Hız algısı ve zamanın geçişinin sabitliği konusunda tek bir anlaşma yoktur. Dünya insanlarında bir dereceye kadar yapay genetik değişiklik olduğu gerçektir. Ancak Taygetalıların ve Svarnianların anlayışı, bunun en azından çoğunlukla, insan nüfusu üzerinde zihin kontrolü ve algı kontrolü kullanılarak yapıldığı ve bu nedenle her bir kişinin bilinç genişlemesinin bir sonucu olarak bireysel olarak tersine çevrilebilir olduğudur. Taygeta'nın ve Svarnianların anlayışı, bir tür olarak ve diğer tüm bitki ve hayvan türleri gibi insanoğlunun da her zaman var olduğu ve evrenin kendisinin ifadesinin bir parçası olduğudur. Diğer pek çok şeyin yanı sıra iklimsel ve genel koşulları da göz önünde bulundurarak, her bir türün yaşadıkları özel yere uyarlanmış varyantları ile birlikte hepsi evrenin kendisidir. Zaman yokluğu kavramı. Zamanın kendisi yalnızca bilince ve onu algılayan bilince göreli bir varlıktır ve yalnızca bir yanılsamadır. Bu nedenle evren her zaman var olmuştur. Hiçbir zaman bir başlangıcı olmamıştır ve sonu da olmayacaktır. Bu sonuncusu ortalama bir insanın anlaması için çok zor bir kavramdır ve bilim adamları için daha da zordur, çünkü onlar tamamen dünya matriksinin değerlerine dalmış ve tabi olmuşlardır. Çünkü hepsi kendi bağımsız ve kendi kendini doğrulayan inanç sistemlerine ve her şeyin doğduğunu, yaşadığını ve sonunda öldüğünü belirten kendi ampirik deneyimlerine dalmışlardır. Sonunda bu fikir ve kavramları, anlama kapasitesini geliştirmeye başlamaktan bile çok uzak oldukları dinamikleri takip eden daha büyük bir evren gerçekliğine tercüme ederler. Bu, insanın kibrinin ve benmerkezciliğinin doğrudan bir yansımasıdır. Her şeyi, tümünü anlama kapasitesine sahip olduğunu düşünmek, evrenin merkezi ve var olan tek bilinçli düşünen yaratık olduğunu sanmak. Kısacası ve sonuç olarak, insanoğlu en azından bu galaktik kadranın her yerinde mevcuttur. Dünya dışında sayısız başka gezegen ve yerde yaşamaktadır ve evrenin özünün bir parçasıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sevgilerimle ve kocaman sarılıyorum. Mari Sıvaru